Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Kore'de bir günün videosundan herkese merhaba. Yine yeniden bir güne başlarken sizleri tabii ki de yanıma almayı unutmayacaktım. Sesim biraz kısık, berbat ama bugün idare edeceğiz. Hemen hazırlanalım ve gidelim. Nereye gideceğiz? Markete. Çünkü sabah kahvaltısı yapmadım. Benim sabah kahvaltıları biraz ilginç. Birazdan siz de göreceksiniz. Sizi şöyle indireyim. Bu arada tavana bakıyorsunuz. Bu arada motoru da açalım. Isınmaya başlasın. Çalıştı. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal ninja gibi bir şey olacağım. Size de motora nasıl bindiğimi göstereyim çünkü hava soğuk. Mecbur böyle gidiyoruz. Arkadaşlar neden böyle bir video çekiyorum? Tatil günümde neler yaptığımı görmeniz lazım. Yani tatil günüm bir Koreli'ninkiyle bence benzer geçiyor. Yemek ve oyun, çeşitli şeylerle bitireceğiz günü. Bakalım başlasın günümüz. Sizi buraya taksam ne olur? Fenasal gibi gözüküyor. Hadi gidelim. Evet doğru bildiniz. Sizi elimde tutacağım motor sürerken. Arkadaşlar sabah sabah kahvaltıda ben her zaman fırına bir şeyler sürmeyi tercih ederim. Bu yüzden sizinle Kore pazarına gidip tavuk, patates ve bir tane marketten tavuk alacağız. Bu arada bir tane kurye oldum videosu isterseniz çekebilirim. O da şöyle olur. Bir günlük kazancımı gösteririm size. Kore'de kuryelik şartları nasılmış. Benim işim bu arada Kore'de kuryelik. Yani video çekmeye 4 gün zamanım kalıyor. 3 gün çalışıyorum haftalık. Neden 3 gün çalışıyorum derseniz ben biraz arkadaşlar gezmeyi, yaşamayı seven bir insanım. Bilmiyorum bu yaş biraz yaşama ve gezme yaşımı. O da ayrı tartışılır. Ama olsun. Boş verin. Bu yaşta gezmeyeceksek ne zaman gezeceğiz? Değil mi? Size motorumu tanıtayım ters çevirip. Bu arada İstanbul'da yaşayanlar için aşina olunacak böyle siteler var. Aynı Kore'de de aynı şekilde. Etraf çekimi yapalım. Arkadaşlar motorumuzda cam var. Cam bizi koruyor. Rüzgardan, soğuktan. Zaten şu elciklerim gördüğünüz gibi ellerim üşümüyor. Şöyle bir şey var. Bakın size bunu anlatacağım. Manyak bir şey bu arada. Bak bu mıknatısla telefon yapışıyor ve şarj ediyor. Yani hem telefon tutacağı çat diye alıyorsun. Telefonun kılıfında bu şey oluyor. Bak bir sene şöyle daha güzel anlatacağım. Bak şu düşün bak. Şuraya direkt telefonu yapıştırıyorsun şarj etmeye başlıyor. Bence çok teknolojik bir şey. Türkiye'ye bunu getirebilir miyiz getiremez miyiz diye şu an araştırmalar içerisindeyiz. Belki getirebilirsek orada bu işin ticaretini yaparız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda ben Allah duydunuz mu abi senin sesini? Bu kaydım alarmıydı. Sadece ön freni sıkabiliyorum tek elle tuttuğum için. Umarım düşmem. Düşersem videoda hiç güzel şeyler olmaz. Bak kırmızı yanıyor bu arada arkadaşlar. Sağa dönebiliyorsunuz. Herkes dönüyor. Neden derseniz kırmızı yansa da sağa dönüşler her zaman serbest. Kore'nin trafik kurallarında sağa dönüş her zaman serbest. Çok ilginç değil mi? Geçen Türkiye'ye geldiğimde de çok büyük sorunlar yaşadım. Yani kırmızı yanarken sağa dönmeye falan çalıştım. Ama Kore'de her zaman sağa dönüş serbest. Şimdi sola döneceğiz. Çünkü bizim pazarımız, marketimiz orada. Sola bir sinyal ekeyim. Sol elimde. Akü ikaz lambamız yanmış. Soğuktan bence. Normalde akünün bitmesiyle ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sola sinyalimizi yaktık. Adam sola dönüyor. Niye dönüyor? Dönebiliyorsun. Yeşil. Bak şimdi arkadaşlar. Sola kontrollü dönüş yazıyor yukarıda Korece. Bu adamlar geçtiğinde ben de istediğim zaman dönebileceğim. Arkamıza da bir araba geldi. O da dönmek istiyor. Şu anda bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar trafik Kore'nin bence gelişmişliğinde en büyük rol oynayan yer. Trafik sayesinde bence bu kadar gelişmişler. Adamların trafiği mükemmel. Neden derseniz herkes çok saygılı, çok uyuyor kurallara ve eski arabaların olmayışı bence bu konuda çok iyi. Yani Seul'de 2010 model 6 araba görmeniz neredeyse imkansız. Bu zaten elektrikli arabalar falan olsun duruyor. Yani freni bastığında duruyor. Kazalar bu yüzden olmuyor bence. Bu akşam günü bitirirken spor salonuna geleceğiz. Büyük ihtimal spor salonunda burada. Bak çekeyim onu da. Şu 5, 6, 7. kat Gym Box. Burası bizim spor salonumuz. Muzaffer, Esat falan onlarla geldiğimde orayı da göstereceğim size. Bakın pazara geldik. Bunlar en ucuz meyve ve sebzeyi bulabileceğiniz yer. Ama gene de meyve falan arkadaşlar çok pahalı yani. Elma mesela 10 bin won. 200-250 lira. Balıkları falan görüyorsunuz değil mi? Burası Bangladeş olsa beğenirdiniz. Burası Kore. Kore'de de böyle yerler var. Yani bakın etler falan dışarıda birazdan göstereceğim size. Buraya motor girebiliyor bu arada. Nasıl buraya motorla girdim falan filan demeyin. Meyveler.
Bakın kasaba bak, al. Şu an bu kasap size nereye yanı sattı? Yani bu kasabın Türkiye'den bir farkı var mı diyeceğim. Hatta daha kötü yanı var. Baksanıza dışarıda etler. Dışarıda etler var. Biz ilk olarak şu markete gireceğimiz için hemen geçelim markete. Araba park etmek çok sıkıntı bu arada arkadaşlar. Kore'de herhangi bir yere park ettiğiniz anda Korelilerin acıması yok. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde arıyorlar ve polis çağırıyorlar. Polis de hemen cezayı yazıyor. 1000 lira cezası var. Nereye park ederseniz edin sıkıntı yaşarsınız ama motor için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bak motorumuzu park ettik. Hadi markete gidelim. Hadi market. Market kombin çek. Ne varmış? Kuru kayısı. Kuru kayısı mı bu? Ne bu? Kuru hurma. Cennet hurması. 6500 won. Nereyi çekiyorum? Cennet hurması. Bu da yaşı. Yaşı 10.000 won. Kurusu 6500. Aslında bir şeyin kurusu daha pahalı olması gerekmiyor mu? Markete böyle gireceğim. Korkmayın. İnsanlar korkmuyor, alışkın. Evet, tavuk reyonumuza geldik. Tavuk reyonumuzda bak bu şekilde 1130 gram yazmış. 7500 won bütün tavuğa. Ama bunun doğranmış şeklinde 900 gram deyip buna da 7500 won yapmış. Zaten bence doğranınca bir parçalarını attığı için bu grama düşüyor. Yani bence bu olunabilir. Daha mantıklı gibi. Aldık. Gidelim, şu anda bizim ihtiyacımız olan şeyler arasında soğanla patates bulmamız lazım. Tavuğun yanında soğan, patates. Evdeki öncü biber salçamızla harmanlayıp güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Size son görüntüsünü göstereceğim ama. Şu anda teyzem nasılsın? Teyzem yanından geçiyor bak. Bu mikrofon yeri de çok komik olmadı mı bu arada? Ben bir patates, bir soğan alayım. Ödedikten sonra geri geleyim. Ama patates, soğan alayım derken bir anda ne gördüm? Baksanıza. Bak çekirdek. Bu bir ilk bu arada. Bunu normalde papağan yemi diye sorduğumuzda bakkalla veriyorlardı bize. Ama direkt çekirdek olarak buldum. Çok duygulu. Arkadaşlar bu arada market fiyatlarının gelmesini istiyorsanız daha sonra size tüm marketi gezebilirim. Hatta bundan bir büyüğünü de gezerim. Merak ettiğiniz ürünlerin fiyatlarını sorun. Meyveler çok pahalı. Daha farklı ucuz şeyler de var burada. Onların fiyatlarını sorun bence. Meyveleri sormayın. Baksana meyvelere. Allah aşkına 10.000 won, 250 lira şu. Kafayı yersin, mandalina 250 lira. Neyse siz bana sorun. Ben onların fiyatlarını size göstereceğim. Bak mesela nar. Bir adet nar 5500 won. Yani 140 liraya bir adet nar alabiliyorsunuz. Nasıl? Bir yorum. Buna bir yorum. Bu arada patatesi soğanı buradan almadım arkadaşlar. Dışarı çıkacağım. Pazar yerinden almak daha mantıklı geldi. Bir çekirdek, bir tavuğumuz var. Sigaraları gördünüz mü bu arada? Renkli sigaralar. Duygulandınız değil mi? Sigara içen arkadaşlar tabii ki de içmeyin. Hiç duygulanmaya gerek yok da. Ama görüyorsun. Kart da biraz kurutucuda kaldığı için yamuldu arkadaşlar. Point upsa ya. Puanınız var mı diyor. Puanım yok dedim. Deminden beri marketin içinde sessiz. Arkadaşlar ses çıkartamıyorsun tabii. İnsanlar bakıyordu. Şimdi rahatça bağırabilirim. Hemen gidip patatesli soğanımızı alalım ve artık bir yemek kısmına geçmemiz lazım. Daha gün çok uzun. Birçok şey yapacağız. Spor yapılacak bugün. Oyun oynanması lazım. Birçok şey var, birçok. Aa, balıklara bak. Ben bir küçük balığım, denizlerde yüzerim. Ben bir küçük balığım. Birisi hayatını kaybetmek üzere. Bu arada bu balığı kim yiyecek Allah aşkına ya? Bu görsel mi sadece? Bunu nasıl yiyor yani adam? Şuna bak şuna. Ben diyeyim 1 metre, siz deyin 90 santim. Bayağı büyük. Şu falan da fena değil. Çok büyük ya, gereksiz. Dayım motoruna bak. Bu kasaplardan alışveriş etmiyoruz. Biraz sağlıksız geliyor. Asya'nın vazgeçilmez dışarıdaki etleri. Bak geldi. Görsel geldi. Demek ki. Ahtapot da çok seviyorlar. Çözemedim niye sevdiklerini ama bence o kadar güzel değil. Şuradan mı alsak? Bura güzel gibi. Şu adam beni tanıyor bu arada. Pazarda ne gördüm arkadaşlar bu arada? Oha, bunu var ya gece görsen korkarsın bu arada. Şuna bak. Hamburg. Bunun pazarda ne işi var? Giyip gezeyim mi? Bir gün bununla gezeyim mi arkadaşlar? Hamburg'la bir gün geçirdim. Evet, geldik. Pazarımızın en önemli kısmına. Kartımızı almayı unuttuk. Bak ama rahat, fark ettiyseniz bak. Motoru direkt yolun ortasına böyle saplamasyon koyabiliyorsunuz. Deminki aldığımız ürünler 250 TL tuttu bu arada. 2 won, 7,5 won. Fiyatlar not bad. Burada bir elma gördüm. 5000 won. 3 elma. 4 elmaymış.
Soğan buradan seçebiliriz. 3 adet soğan 1000 won diyor. Bedava bu arada. Manyak indirimde bir şeyler yakaladım. 5 tane muz 5 won. 5 tane muz 1 won. 9 tane mandalina 3 won. Zaten patates soğanlar 1 wondu. Şu Kadıkent çana ya. Hadi ya. Ye. Kart almam için en az 20 wonluk almam lazımmış. Şimdi banka hesabına atıp hemen bir saniye içinde geri motora döneceğim size. Bak size bu arada manyak bir şey anlatacağım, tamam mı? Bu arada o demin aldığım fiyatlarını söylemiştim ya, ilginç bir şey hemen söyleyeyim oradan. 1 won'a 5 tane muz aldım ya, 25 lira yani. 1 adet muz 5 lira. Muz burada ucuz arkadaşlar. Muzu şimdi ülkemizde kıyaslamak doğru olmaz. Neyse size deli olan olayı anlatacağım. Toplam alışverişim 11 bin won tuttu. Ne? Orası çok önemli değil. 11 bin falan. Yani 275 lira gibi bir rakam yapıyor. Hem hareketleneyim hem de size anlatayım. İnşallah sesim iyi çıkıyordur. Geldim arkadaşlar ana konuya. Şöyle. Bak şimdi KCH dediğimiz hesap numarasından para aktarma. Burada Kore'de nerede olursa olsun bu hesap numarasından para aktarıyorum ya. Aktardım deyip gidiyorum. Ne bir yerden kontrol ediyorlar, ne bir şey yapıyorlar. İnsanlar bak, yani şey anlamanızı istiyorum. Olayın dini boyutuyla bir alakası yok bu işin. Bu tamamen ahlak değeri bence. Ahlaki bir olay ve o kadar güzel eğitilmişler ki yani yaşlılar falan bile, demin yaşlı patrondu. Kadın yaklaşık 50 yaşında falan, herhangi bir yerden kontrol falan etmedi. Yatırdım dedim. Gerçekten yatırdım tabii. Ekran görüntüsünü çevirmedim bile. Tamam dedi. Yani bu kadar. Her zaman böyle oluyor. Çok ilginç. Yani bu kadar insanların birbirine güvenmesi falan. Bir önceki videomdaki hatta şeye gitmiştik ya, neydi onun da? Bit pazarı. Hani bit pazarında insanlar daha böyle uyanık olur. Böyle hırsızlık falan olabilecek diye dikkatli olurlar ama esas bit pazarında bile 4-5 tane bir şey aldık. Hep gece attık, tamam teslimli de tamamlandı diyoruz ve bitti, bu kadar. Adam sadece sözüne inanıyor. Ondan sonra bir kontrol falan hiçbir şey yapmıyor. Bilmiyorum, yorum sizde. Bugün de fena bilgi dolu bir video oldu bu arada. Yanımda hiçbir ekürüm, hiçbir arkadaşım olmadığı için hepsi işte. Ama ben bugün çalışmıyorum. Onları beklerken yemeğimizi yiyelim ve hemen Zeynep'i alıp bir LOL oynamaya geçelim. Birazdan yemeğimden görüntüler göreceksiniz. Sizi kapatıp cebime koyacağım. Aynı yerleri göreceksiniz çünkü bence gerek yok. Arkadaşlar yemek fırına sürüldü ve çıktı. Tavukların, patateslerin ve soğanların son hali. Ama bugün ev vlogu değil. Ev vlogu sonra gelebileceği için şu anda evle ilgili hiçbir şey çekmeyeceğim. Ama Squid Game izliyorum, onu göstereyim. Burada Squid Game. Burası falan bayağı dağınık. Squid Game izleyeceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Dışarıda görüşürüz. Burayı kısa alıyorum. Hemen diye geçeceğim. Ama Zeynep'i de göstereyim. Ev hali Zeynep. Merhaba. Bu ev hali Zeynep. Kardeşim şöyle ev dağınık diye belki göstermek istemezsin. Sabahleyin ben video açtığımda Muzaffer falan da gelir spora demiştim de. Bu öyle bok gelmiyor arkadaşlar. Geliyorum. Sıkıntı yok. Bir saat sonra geliyormuş. Evet de geç işte. Gelmedi bu. Satıcı Zafer diyoruz. Esad'a götüreceğiz. Esad'a bak. Bunlar aynı apartmanda yaşıyor. Bu arada bilgi vereyim size arkadaşlar hemen. Bu apartmanda 4-5 Türk yaşıyorlar bunlar. Ben... Kardeşim merhaba. Hazır mısın spor için? Hazırım. Team Red Fighting. Bak bunun odası daha düzenli. Uzaktan göstereyim şöyle. Ya Oğlum o da full düzgün. Full düzgün lan o da. Oha. Bu evim temiz arkadaşlar lan. Elektriğim yok şu an. Kusura bakmayın. Tam Her şey yolunda. Her şey yolunda. Biz spora gidiyoruz. Diğer Özbek lavuk şeyde spor salonundaymış. Birazdan ona denk geliriz. Direkt spor salonunda açayım ben videoyu. Görüşürüz. Arkadaşlar spor salonunun önüne geldik. Sabah göstermiştim zaten, hatırlarsınız. Gece oldu bu arada. Kafeden önce spor salonuna gitme gibi bir tercih aldık. Yani hızlı bir karar. Kırmızı bombamızı buraya park ettik. Geceleri artık motorla gezilmiyor. Buz gibi. Kuryelere hariç tabi. Adamın rahatlığa bak kanka. Oğlum kuryeler bizim Türk kuryelere çok benziyor ya. Trend yolcu gibi, evet. Gymbox'a hoş geldiniz. Onun düşüyordum kanka, gördün mü? Bu arada Gymbox üyeliği, hemen üyelik hakkında bilgi veriyorum. Bilgi zamanı bak. Bugün bu video var ya, inanılmaz bilgi zamanı oldu. Gymbox 43 won, yani yaklaşık aylık 1000 TL. Öyle diğer spor salonları gibi şey yok. 3 aylık 4 aylık üyelik alamıyorsun. Ya 1 aylık ya da 1 yıllık mıydı? 1 yıllık alınıyor, evet.
Yukarıda size çok ilginç şeyler göstereceğim. Yukarı gidip giriş yapalım. QR kodla giriş yapıyoruz bu arada. QR kodla giriş yaptıktan sonra diğer kısımları göstereceğim gizlice. Şöyle soyunma kabinlerini çok hızlı göstermem lazım size çünkü içeride soyunuyorlar. Burada çünkü kilotla girme yok banyoya. Banyoda da birisi var şu anda çıkmak üzere. Kilotsuz hemen çıkabilir. Şurayı da çekeyim şöyle gizli. Bir türlü ayakkabıyı giyemedim kanka, gelemiyorum oralara. Geldim. Arkadaşlar size şimdi manyak bir olay göstereceğim. Bunun eminim ben shortsunu, reelsini falan atarım. Kore'de spor salonlarında kıyafetler ücretsiz ve herkesin bedenine göre var. Yani buradan tişört ve şortu kadın erkek fark etmeksizin alabiliyorsunuz. Aynen kıyafet bu. Dön kanka, kombin çek. Evet, sular ücretsiz. Sular ama Kore'nin her yerinde ücretsiz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Tamam mı? Bu su bu şekilde sebil. İnternet kafelerde de ücretsiz, şeyde de sudan para almıyorlar. Havluyu sanırım Türkiye'deki spor salonları da veriyor da veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Siz bence yorumlara yazın, ben öğreneyim. Bir tane havlu alalım. Bu arada ekstra bir bilgi vereceğim size. Bu spor salonundan toplam Kore'de Seul'de en azından 20 tane falan var. Bu sadece kiosktan ve mobil uygulamadan ödeme yaparak alabiliyorsunuz. Yani ben burada para vereyim, şu enerji içeceğini alayım deseniz de olmuyor. Alamıyorsunuz. Sadece şeyle oluyor yani. Online ödeme oluyor. Yukarı doğru gidelim. İnsanları da çekmemem lazım. Kendimi çekeyim o zaman. Şöyle. İlk katta serbest ağırlıklar dediğimiz şeyler yok. Bu arada normalde spor salonları falan küçük olması lazım. Birçok spor salonu küçük ama bu Gym Max'lar biraz abartmış yani. Büyük gerçekten. Gördüğünüz gibi. 2 tane hayvan gibi adam makinede çalışıyor. Muzo bizi nerelere çalıştı. Doğru kanka. İnsanlar da çekmiyor mu? Direkt rahatsız oluyor gibi oluyor. Yukarı doğru gidelim. Biz yukarı serbest ağırlıkların yanına gidiyoruz. Etrafı da şöyle özetleyeyim size. Çalışıyor. Amcam bile çalışıyor. Bak buraya araya böyle ekstra eşya bırakmalar için şey yapmışlar. Bunlar eldiven, bellik gibi şeyler şöyle. Şu bellikler zaten bunlar. Bayağı dikkatli yaptığı için sporu. En üst kata geldik. Burası serbest ağırlık katı. Gördüğünüz gibi burada insana zorlar var. Bunlar da straightli ya. Birazcık spor salonunda size kısa çalışırken birkaç görüntü ekleyeceğim buraya. Müzik eşliğinde büyük ihtimal. Ama o kadar spor salonu ile ilgili video koymayacağım. Zormuş ama. Çekiyorum. Kardeşimiz sonunda spor salonuna geldi. Demin evde bıraktığımız Muzaffer dayanamadı, içi rahat etmedi. Hafif bir bilek sakatlığı olduğu için sadece bacak çalışıyor. Tipe bak, Arnold Schwarzenegger'e gel. Nike sponsor oldu bu arada Muzaffer. Full Nike. Arkadaşlar bu arada spor salonunda bizim daha bir yarım saat müsaadesimiz var. Biz buradan direkt kafeye ışınlanalım. Zeynep'le kafede bir görüşmem olacak. Biz sporumuzu bitirelim. Güzelce oraya geçelim. Spor salonunda bizi izlediğiniz için şu ana kadar teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı şu an unutmayın. Videomuz devam ediyor. Geçiş yap kanki bir de. Arkadaşlar ben spordan çıktım ve bahsettiğim gibi buluştuğum kişiyle buluştum. Buluştuğum kişiyle nasıl bir cümle değil mi gerçekten? Güzel olduk sen. Merhaba hocam. Merhaba. Selamünaleyküm Zeynep Hanım. Nasılsınız efendim? İyiyim çok şükür. Biz de Sen yani normalde kafeye gidip bizim şimdi çalışmamız lazım. Bir şeyler oluyor, işlerimiz oluyor. Ama kafeye gitmeden önce ne yazık ki yani bu arada bir şey yapılmazsa olmuyor. Bu arada kırmızı bombayı fark ettik. Abi şu yani mecburiyet var. Şunu yapmadan geçemiyoruz. Hemen internet kafeden bak bir dakikalık kesitte internet kafeden koyacağız size arkadaşlar. Zaten daha önce internet kafeyi tanıttığım videoyu izleyebilirsiniz. Hemen içeri girelim. PC Tech. İnternet kafelerimiz 7/24 olup tamamen insan yokken bile girip oynayabilirsiniz oyun istediğiniz zaman. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Bak bahsetmiştim ya spor salonunda su her yerde bedava diye. Al. Aynı sende. Arkadaşlar makineden direkt yüklüyoruz. Oha nasıl kazanıyor bu? Ne oldu? Kaç dakikamız var kontrol edelim. Bir el oynayıp kafeye gideceğiz zaten. Senin nickinin güzelliği şaka mı? Peki ben niye niçin büyük... Aha 50 dakika varmış bende. Bir oyun için yeterli. Zeynep'inkine bakalım hemen. Zebius.
Zeynep Hanım'ın da 41 dakikası var. Yeter mi yetmez mi göreceğiz. Yeter. LoL'de bence. bazen yetmeyebiliyor bu dakika. Deneyeceğiz. Benim kankam da var şurada. Yemek götürüyor. İkili yer bulmamız lazım. Annyeonghaseyo. Ha? Ay bu ne diyor? Ha, video. YouTube. YouTube video. Thank you. Kankam ne bu diyor. Arkadaşlar size bu internet kafeyle ilgili bilgi vereceğim. Şu ana kadar biz Zeynep'le bu internet kafeye yaklaşık 600'er saat gelmişiz. 600'er saat oyun oynamışız. Düşün. Ha, Koreliler burada ne oynuyor derseniz hepsi aynı. Bak, LoL, League of Legends. Bak şurada bir tane daha var. Herkes League of Legends oynuyor zaten. Bu arada internet kafelerde şöyle bir olay var. Göstereyim size. Bu sigara içme alanı. Hiç kimse dışarı çıkmadan her zaman burada sigara içme alanında sigara içebiliyorlar. Sigara içme alanı. Ben de Testo Taylan gibi içerken ses gelmesini kapatmayayım olur mu? Videoyu kapatsana. Adam rahatsız olacak. Arkadaşlar bu arada internet kafelerde artık 3070'ten aşağı yok. Bilgisayar severler için hemen kısa bir yer vereyim. Şu anda bizim geldiğimiz internet kafede 4070, 13400H bilmem ne işlemci. Ana board, keyboard, mainboard bunu bilmiyorum. Spor salonu güzel mi? Spor salonu güzeldi, harikaydı. Her zamanki gibi tertemizdi. Bu arada bunlarda var. İstersen şöyle dışarıdan ses veren bir alet var. Hepsinin internet kafesinde var, çözemedim. Yani açıyorsun bunu dışarıdan ses veriyor. Ya da kulaklık kullanabiliyorsun. Dışarıdan ses verenleri de var. Normalde onları yapacak hareket değil ama yapıyorlar bilmiyorum. Canlarım, propolarım, kankalarım. Şimdi kafeye geçmeden önce proteinli içecek almam gerektiğini düşündüm. Çünkü demin unutmuştum internet kafeye girerken. Geç kaldık mı biraz proteinli içecek içmekte bilmiyorum. Hemen almam lazım ama. Gelin size de göstereyim. Böyle proteinli içecekler var. Mesela şu 3000 Doktor Yu'nun muzlu, tamam mı? 75 lira yani. 24 gram protein veriyormuş. Aynı zamanda BCA falan bayağı birçok verdiği şey var ya. Baksana 4 yumurta değerinde protein veriyor. 3 tane muz diyor. Ne ala? İçindeki o BCA, kalsiyum hepsini veriyor. Bayağı iyi, yeterli yani. Biraz bakalım tabii hangisini alacağını karar verelim. Proteinli içecek alırken de size açın dedim. Bugün böyle bir video oldu yani. Her şey var, her şey. Kankeytaların kırmızı bombayı fark ettik. Kaydettik ne lan? İnsansız kafeye geldik. Bak bu bizim mahalle. Hemen göstereyim şöyle. Bu bizim insansız kafe. Hiç kimse gelmiyor. Saat fark etmeksizin niyeyse burası boş. Mahalle baksana aynı Türkiye gibi kanka. Farklı bir şey durum yok yani. Görsel aynı. Bizi Zeynep Hanım karşılıyor kafede. Hoş geldiniz. Merhaba, selamun, hello. Duvarlara bile insanlar dileklerini yazıyor bu arada. Sen ne yapıyorsun? Kahve mi alacaksın? Evet kahve alacağım. Al benim kartı vereyim bunu. Teşekkür ederim. Bu zaten benim kartım. Bütün gün bununla aldıydım ben ama seninki miymiş o? Canım sağ Bir şey olmaz ya. Ne yapalım? Şimdi ben bir tane Americano aldım. Oo, kakao pay ödemesi yapacak. Evet, Bakalım. kakao pay ödemesi yapacağım. Böyle burada ufacık bir yer var. Işık geliyor. Buraya barkodu okutuyorsunuz. Hesabınızdan çekiyor. Ding. O kadar. Hadi bakayım. Bu kadar kolay mı? Vermiyor. Oo, bardak burada çıktı. Ben hazırlaysam. Bardağımızı alıyoruz. Bardağımızı alamıyoruz. Aldık. Önce bizi buz makinesine yönlendiriyor. Bu arada 1710 kaç para yapıyor? Bak bir önceki benim para hesaplamalarımdan bir pay biçerek 1000 won'da 25 lira olduğuna göre bir bunun parasını hesaplayıp yoruma ilk yazana benden bir ödül yok da başı sabitleyeceğim. Böyle şuruplar da var. Kahvenizi taşımak için kap da var. Bütün hizmetleri koymuşlar adamlar yani. Bakın hatta kahveniz bitince içindeki suyu boşaltmak için lavabo, çöp yer, ıslak mendil. Ayna. Evet ayna da güzel. Keytalarım bugün de böyleydi. Yani son olarak kafeye geldik. Eve gidip en son bir film falan izler uyurum. Tatil günüm böyle geçiyor. Yani çoğu böyle geçiyor neredeyse. Artık biraz stabilleşmiş bir hayat ama bence güzel, fena değil. Neyse boş verin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.